Savaş sanatı, barışa giden bir rehber. Kulağa biraz garip geliyor değil mi? Yani savaş sanatı diyorsunuz ama barıştan bahsediyorsunuz. İşte bu çelişki aslında olayın bütün sırrı burada. Düşünün, binlerce yıldır generallerin elinden düşürmediği bir kitap nasıl olur da çatışmaya önlenmenin formülünü verir. Gelin bu kadim metnin derinliklerine inelim ve bu şaşırtıcı gerçeği birlikte ortaya çıkaralım. Karşımızdaki eser, dile kolay, tam 2500 yıllık bir başyapıt. Sun Tzu'nun Savaş Sanatı. Yazıldığı o ilk günden beri strateji uzmanları için, harp akademileri için vazgeçilmez bir kaynak olmuş. Adı üstünde savaş sanatı. Duyunca insanın aklına ne gelir? Tabii ki savaş meydanları, askeri deha, zekice taktikler. Ama ya asıl olay bu değilse, ya kitabın en büyük dersi bir savaşı nasıl kazanacağımız değil de o savaşı nasıl önleyeceğimiz ise işte bütün mesele bu. Bu kitabın dehası düşmanı ezici bir güçle yenmekte mi saklı, yoksa o çatışmayı daha filizlenmeden bitirebilen o inanılmaz bilgelikte mi? Belki de Sun Tzu'nun bize öğretmek istediği en büyük şey kılıcı kınından hiç çıkarmamak. Ne dersiniz? Peki bu felsefeyi nasıl anlayacağız? Cevap, metnin içine gizlenmiş harika bir Çin meselinde saklı. 3 şifacı mesele. Bu hikaye bize gerçek ustalığın ne demek olduğunu ama öyle böyle değil, kökünden anlatacak. Şimdi gözünüzde canlandırın. Antik Çin'deyiz. Bir soylu, dönemin en yetenekli olduğu söylenen 3 şifacı kardeşi karşısına alıyor ve onlara çok basit bir soru soruyor. Hanginiz en iyisi? Bu masum görünen soru aslında bilgeliğin ne olduğunu katman katman ortaya döken müthiş bir diyaloğun fitilini ateşliyor. Ve cevaplar, işte burası çok ilginç. En genç kardeş diyor ki, benim şöhretim dillere destan. Çünkü ben büyük ameliyatlar yapar, en karmaşık ilaçları hazırlarım. Ortanca kardeş, benim ünüm sadece mahallemde bilinir diyor. Çünkü ben hastalıkları daha başındayken yakalar, tedavi ederim. Ve sıra en büyük kardeşe geliyor. O ne diyor biliyor musunuz? Beni kimse tanımaz çünkü ben hastalığın ruhunu görür ve o daha bedene girmeden onu yok ederim. Bakın burada inanılmaz bir şey var. Şöhret ve gerçek yetenek arasında tam bir ters orantı. En çok alkış alan en az usta olan aslında. Ve en büyük kardeş sorusunu soruyor. Şimdi söyleyin bana, hangimiz en üstünüz? İşte bu soru her şeyi değiştiriyor. Gerçek ustalık nedir sizce? Herkesin ayakta alkışladığı o dramatik son dakika kurtarışları mı? Yoksa kimsenin haberi bile olmadığı, sessiz sedasız alınan o önlemler mi? Tamam, şimdi bu şifacıların hikayesini aklımızda tutalım ve doğruca savaş sanatına geri dönelim. Neden mi? Çünkü Sun Tzu'nun bahsettiği stratejik ustalık seviyeleri bu 3 kardeşin anlattıklarıyla birebir ama gerçekten birebir aynı. Ve işte kitabın kalbine geldik. Sun Tzu diyor ki, düşman ordularını savaşmadan yenmek en büyük ustalıktır. Yani aynı en bilge kardeş gibi. En büyük zafer, tek bir kılıç bile çekilmeden, tek bir ok bile atılmadan kazanılandır. Amaç savaşmak değil, savaşı gereksiz kılmak. Şimdi bu tabloya bir bakalım. Her şeyi o kadar net ortaya koyuyor ki ustalık seviyelerini, şifacıları ve komutanları yan yana koyuyoruz. En alttan başlayalım. İyi seviye. Hani o meşhur ameliyatlar yapan en genç şifacı vardı ya, onun komutan karşılığı surlarla çevrili şehirleri kuşatan komutan. Çok zahmetli, çok kanlı, çok maliyetli ama evet sonuçta bir iş yapıyor. Şimdi bir üste çıkalım, daha iyi seviyesine. Ortanca kardeş ne yapıyordu? Hastalığı erken teşhis ediyordu. İşte onun komutan versiyonu da düşman ordusunu açık bir meydan muharebesinde yenen komutan. Daha akıllıca, daha az maliyetli ama yine de bir savaş var, kayıplar var. Ve geldik zirveye, en iyi seviyeye, yani gerçek ustalığa. En büyük kardeş ne yapıyordu? Hastalığı daha ortaya çıkmadan yok ediyordu. İşte usta komutan da tam olarak bunu yapar. Savaş başlamadan kazanır. Nasıl mı? İttifakları bozar, rakibin moralini çökertir, planlarını alt üst eder. O kadar ustaca yapar ki bunu, kimse bir savaşın kıyısından dönüldüğünün farkına bile varmaz. Peki bu savaşmadan kazanma fikri, bu biraz pasif bir duruş gibi gelmiyor mu kulağa? Aslında hiç de öyle değil. Bunun arkasında yatan şey basit bir taktik değil, çok daha derin bir felsefe var. Akış felsefesi. Sun Tzu'nun stratejisi köklerini doğrudan Taoist felsefeden alıyor. Taoizm bize ne der? Evren zıtlıkların uyumuyla akar. Gece ve gündüz, dolu ve boş gibi. İşte bilge insan bu akışa karşı kürek çekmez. Onunla birlikte uyum içinde hareket eder. İşte bu yüzden savaş sanatı sadece bir savaş kitabı değil, aynı zamanda bir denge ve uyum kitabıdır. Bu felsefenin en temel taşlarından biri de boşluk ve doluluk prensibi.
Kulağa gizemli geliyor ama aslında çok basit. Usta bir stratejist, rakibinin nerede zayıf, nerede savunmasız olduğunu, yani nerede boş olduğunu anlar. Ve kendi gücünün zirvesindeyken, yani doluyken tam o boşluğa en az çabayla en büyük darbeyi vurur. Kendi enerjisini asla boşa harcamaz, doğru anı bekler. Şöyle düşünelim. Geleneksel savaş, dev bir kayaya kafa atan bir koçbaşı gibidir. Bütün gücünü tek bir noktaya odaklar, kaba kuvvete dayanır. Peki ya Sun Tzu'nun stratejisi? O, su gibidir. Su, önüne bir kaya çıktığında ne yapar? Onunla savaşmaz. Etrafından akar, altından geçer, en küçük çatlaklardan sızar ama sonunda hedefine ulaşır. Şekilsizdir, esnektir, durdurulamaz. Sun Tzu der ki, o kadar incelikli ol ki görünmez ol. O kadar gizemli ol ki duyulmaz ol. İşte o zaman düşmanının kaderi senin ellerindedir. Yani öngörülemez olduğun an, rakibin sana karşı ne yapacağını bilemez hale geldiği an oyunu sen kontrol etmeye başlarsın. Peki tüm bu anlattıklarımız 2500 yıl öncesinin tozlu sayfalarında mı kaldı? Tabii ki hayır. Bu bilgelik bugün bambaşka savaş meydanlarında, mesela bir yönetim kurulu toplantısında hala geçerli. Günümüzün savaşçıları kimler peki? Mesela piyasaları anlamaya çalışan ekonomistler veya seçim kazanmaya çalışan politikacılar ya da pazar payını kapmaya çalışan şirket yöneticileri. Hepsi, evet hepsi bu kadim metinde kendi mücadeleleri için bir strateji haritası buluyor. Çünkü işin içinde rekabet, strateji ve akıl oyunları varsa Sun Tzu her zaman oradadır. Bunun belki de en somut ve en etkileyici örneği Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki ekonomik mucizesi. Birçok analiste göre Japonya'nın bu inanılmaz yükselişin arkasındaki sırlardan biri Sun Tzu'nun o meşhur savaşmadan kazanma ilkesini alıp modern ekonomiye ve iş dünyasına harika bir şekilde uygulamalarıydı. Şimdi geldik işin belki de en önemli kısmına. Kitabın bize verdiği son ve en güçlü derse. Bu ders başkalarına nasıl yeneceğimizle ilgili değil, hayır. Bu ders kendimizi nasıl kontrol edeceğimizle ilgili. Bunu anlamak için görünmez baş halkası metaforuna bakmamız lazım. Savaş sanatının yorumcuları kitaptaki bilgeliği Çin mitolojisindeki maymun kuralın başına takılan sihirli bir halkaya benzetirler. Hani o kontrolsüz, gücünü hoyratça kullanan kral var ya, işte bu kitap da onu okuyan her savaşçının başına böyle görünmez bir halka takar. Peki ne işe yarıyor bu halka? Aslında bu bir öz disiplin aracı. Ne zaman ki öfke, hırs ya da sabırsızlık gibi duygular aklın ve bilgeliğin önüne geçmeye kalkar, o görünmez halka sıkılaşır ve sana asıl hedefi hatırlatır. Hedefin anlamsız bir güç gösterisi değil, akıllıca, zarifçe kazanılmış bir zafer olduğunu. Çünkü en büyük savaş aslında dışarıdaki düşmana karşı değil, kendi içimizdeki o kontrolsüz dürtülere karşı verdiğimiz savaştır. O zaman bu kadim bilgeliğin ışığında kapanışı size bir soruyla yapalım. Sizin hayatınızdaki en önemli savaş hangisi? Ve asıl soru, o savaşı hiç savaşmadan kazanmanın bir yolu olabilir mi? Belki de en büyük zaferiniz, gücünüzü kullanmaya gerek bile duymadığınız o zafer olacaktır.